Sevgili dostlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Efendim ben Tugay. Bugün sizlerle birlikte son dönemde mobil tarafta dikkat çeken, hızlı tempolu ve bol aksiyonlu bir yapıma yakından bakacağız. Oyunumuzun ismi God Rivals RPG Roguelike. Öyle kafanızı hiç karıştırmadan, teknik detaylara boğmadan, böyle 8-10 dakikalık video içerisinde akışına bırakarak oyunda bizi neler bekliyor, oynamaya değer mi, artı yönleri, eksi yönleri neler, hızlıca bir bakalım isterseniz. Hazırsanız da başlayalım sevgili dostlar. Öncelikle oyuna ilk girdiğimizde bizi oldukça tanıdık ama bir o kadar da sürükleyici bir mekanik karşılıyor. God Rivals. Ardından da anlaşılacağı üzere roguelike elementlerini klasik bir mobil RPG formülüyle birleştirmişler. Temel mekaniklerine bakacak olursak karakterimiz haritada sürekli hareket halinde ve karşımıza çıkan düşman dalgalarını temizlemeye odaklanmış durumda. Bu arada kolay kontroller yapısına sahip, tek elle bile rahatça oynayabileceğiniz, dikey ekranda parmağınızla karakterleri yönlendirebildiğiniz, kafa yormayan tertemiz bir UI ekranına sahiptir. Bir kontrol şemasına da sahiptir diyebilirim. Bu arada oyunun en sürükleyici kılan en büyük unsuru ise sevgili dostlar, her seviye atladığımızda karşımıza çıkan rastgele yetenek skill seçimleri oluyor. Her düşman dalgasını temizleyip tecrübe puanı kazandıkça karşımıza 3 farklı geliştirme seçeneği sunuluyor. Burada kendi oyun tarzımıza göre bir build yapabiliyoruz. İster alan hasarına odaklanabiliyorsunuz, etrafınızdaki herkese eritebiliyorsunuz. İsterseniz tekli hedeflere yüksek hasar vuran kritik vuruş yeteneklerini de seçebiliyorsunuz diyebilirim. Roguelike mantığı da zaten burada devreye giriyor. Her girdiğiniz bölümde seçtiğiniz yetenek kombinasyonlarına göre tamamen farklı bir deneyime dönüşüyor. Savaş bittiğinde ve ana menüye döndüğümüzde topladığımız ganimetlerle karakterimizi kalıcı olarak da güçlendirebiliyoruz. Klasik RPG oyunlarında olduğu gibi nadirlik seviyelerine göre itemleri birleştirip üst seviyeye de taşıyabiliyorsunuz. Oyun içerisinde tanrısal temalar da bulunuyor. Yani oyunun görsel tarzı ve karakter tasarımları mitolojik ve tanrısal temalardan besleniyor. Bu da yeteneklerin ve efektlerin ekranda oldukça havalı durmasını sağlamış. Benim gördüğüm tamamen bundan ibaret. Gelelim dürüst inceleme kısmına. Bu oyunda neyi çok sevdik, neyi canımızı sıktı, bunlardan hemen sizlere ufaktan da bahsedeyim. Dediğim gibi çok fazla da uzatmak istemiyorum. Bazı yerlerde boş kalırsa sadece oyunun gameplay görüntülerini koymak istiyorum. Tempo çok yüksek. Canınız sıkıldığında otobüstesiniz, hastaneye gittiniz, işte okuldan çıktınız, teneffüstesiniz. Nerede olursanız olun, evde canınız sıkılıyor. Açıp 5-10 dakika kafa dağıtmak için bence birebir bir oyun. Çünkü bölüm bölüm geçiyorsunuz. Görsel efekt ve akıcılık oldukça iyi. Mobil bir oyun için oldukça tatmin edici işlenmiş. Sizi hemen karmaşık menülere de boğmuyor. Direkt aksiyona atıyor. Eksileri var mı? Tabii ki de vardır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim gördüğüm bir süre sonra özellikle yüksek bölümlerde ilerlemek için biraz grind, yani sürekli aynı yerleri oynayıp materyal toplamaya ihtiyacınız olabilir. Bu da sizi tamamıyla fazlasıyla sıkacaktır zaten. Artı bir olay, Türkçe dil desteği yok. Yani Türkçe dil desteği önemli mi? Evet, günümüzde mobil oyunlar için bile önemli. Hatta Türkçe dil desteği değil, bir oyunda artık 15'ten fazla dil desteği olmak zorunda. Neden? Şimdi bir çocuk oyunun roguelike veya ne bileyim FPS oyunu olduğuna bakmaz. Elindeki tabletten direkt resimlere bakar. Türkçe dil desteği var mı? Buna bakar. Brezilya'ya gittiğiniz zaman da böyledir. Portekiz'e gittiğiniz zaman böyledir. Amerika'ya gittiğiniz zaman böyledir. Veya İngilizce hariç Almanya'ya gittiğiniz zaman oradaki çocuklar da kendi diline bakar. Yani bu farklı ülkelerde de böyle. Ben 12 yıldır mobil oyun oynuyorum. Artık 2027'ye gidiyoruz. Yani 2026'nın yarısı da bitti. Eylül'den sonra 2027'ye yol alırken PC ve mobil oyunlarda Türkçe dil desteğini de görmek istiyoruz. Örnek vereyim. Path of Exile'da insanlar forum açtı. Bakın mesela Türkçe dil desteği geliyor, etkili oldu. Yani sesinizi duyurun abi. Artık 40 dolar, 50 dolar, 30 dolar verdiğiniz oyunlarda Türkçe dil desteğini görmek sizin en büyük hakkınızdır. Siz bu oyuna para veriyorsunuz ve yüksek paralar ödüyorsunuz. 40-50 dolar, hatta şimdiki çıkacak oyunlar 70-80 dolar, 100 dolar bandını bulacak. Yani siz 80 dolar verdiğiniz bir oyunda Türkçe dil desteğini eğer görmek istemiyorsanız siz büyük bir aptalsınız benim gözümde. Kusura bakmayın. O zaman mobil oyunları oynamamızın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çoğu mobil oyun Türkçe dil desteğine sahip bir şekilde çıkıyor. Hatta Tencent oyunlarını oynamak daha mantıklı. Gelecek Honor of Kings World oyunlarında bile Türkçe dil desteği olma ihtimali var. Ya hiç 40 dolar 50 dolarda oyuna para vermenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Saygılar, sevgiler. Abi bir de oyun içerisinde her mobil oyunda olduğu gibi reklam opsiyonlar var ve oyun içi satın alımlar var ama bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben dediğim gibi ben kendime bakarım. Senin bir oyuna 1 milyon yatırman, 2 milyon yatırman da hangi oyunu oynadığında beni ilgilendirmez sevgili dost. Ben mobil oyun kanalıyım. Mobil oyunları incelerim, yorumlarım.
Kendi fikirlerimi belirtirim. Yeni oyunları oynarım. Bunları kanalıma atarım. Bunları her zaman anlattım. 12 yıldır da mobil oyun oynuyorum. Almora Dark Ocean'la başladım. Evet, Vainglory ile devam etti. Bunlar 2014'te çıkmış oyunlar ve bunlarda bile Türkçe dil desteği vardı. Ne anlatıyorsunuz abi siz ya? 2014'te çıkmış Almora Dark Ocean'ları Vainglory'lere evet biz Türkçe dil desteğine sahip bir şekilde oynadık ya. Delaytsız oynuyorduk. Şimdiki çıkmış Honor of Kings'te falan joystick'i çevirdiğin zaman karakter hareket etmiyor ya. Yapmayın, gözünü seveyim. Biraz konuşacaksanız gerçekleri konuşalım. Başka videolarda da söyledim yani. Para alıp ajanslardan oyun övmeyelim abi. Bunu geçelim artık yani. Mesela ben bu işten para kazanmıyorum. Benim umurumda veya şeyimde olmaz, affedersiniz. Üretmek istemiyorum ama bir tarafımda olmaz. Çünkü niye? Ya benim kanalım işe ortağı olsa bile ben istisna belgesi aldığım anda beni biliyorum ki Bağkur'lu yapacaklar. Ayda 12 bin lira benden Bağkur parası isteyecekler. Adam diyor ki ben ödemem. Ben de diyorum ki aptal mısın, hastaneye gidemezsin. Karşına Bağkur borcu çıkartacak. Yani gelen sağlık sigortası yatırman daha mantıklı. En azından ayda 2 bin lira YouTube'dan para çekme. Ne kazanacaksın ki? Türkiye'de zaten en düşük kategorisel reklam gelirine sahip kategori eğlence kategorisidir. Bunun içerisinde de oyun kategorisi var. Yani sen kripto kanalı açsan 3 kat daha fazla reklam geliri kazanırsın yani. Mantıklı olarak kankacığım. O yüzden benim umurumda olmaz. Sevgiler saygılar. Şimdi bir de dostlar, özetlemek gerekirse Gold Rivals RPG Roguelike benim gözümden bu türü sevenler için kesinlikle şans verilmesi gereken bir oyundur. Tek eksiği Türkçe dil desteğidir. Kafa yormayan, çıtır çerezlik ama bir o kadar da bağımlılık yapıcı bir mobil oyun olmuş. Eğer bu tarz gir çık yap ortalığı dağıt mantığındaki oyunları seviyorsanız hemen oyunu indirebilirsiniz. Açıklamalar kısmında da bütün bilgilerini bulabilirsiniz. Videonun da sonuna geldik. Oyunu nasıl buldunuz? Sizce bu tarz roguelike oyunları mobilde sarıyor mu? Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki incelemede mobil oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. Hush.